Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde sizin için özel olarak baktığımız kaynaklar var elimizde. Akademik makaleler, film listeleri, analizler. Bunlara dayanarak Kürt sinemasını konuşalım istiyoruz. Yani amacımız bu sinemanın özünde ne var, hangi temalar öne çıkıyor, nasıl işleniyor ve neden önemli? Bunu beraberce anlamak. Hadi başlayalım, bu konuyu biraz açalım bakalım. Tabii. Kürt sineması deyince hani hemen akla sadece Kürtçe konuşulan filmler gelmesin. Ya da işte Kürt oyuncuların olduğu yapımlar. Elimizdeki çalışmalar bunun çok daha ötesinde bir zihniyetten bahsediyor aslında. Bir zihniyetten, evet. Evet. Yani nasıl desem, yok sayılan, üzeri örtülen bir hafızayı, bir kültürü, bir mücadeleyi görünür kılma çabası var temelinde. Bu açıdan bakınca da kaynaklarda sıkça politik bir araç olarak, hatta kültürel bir direniş biçimi olarak tanımlanıyor. Anladım. Bu alanda ilk akla gelen isimlerden biri tabii ki Yılmaz Güney. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Yol Sürü gibi filmleriyle okuduğumuz analizlere göre de Kürt coğrafyasının o gerçekliğini, halkın yaşadığı zorlukları, göç, töre baskısı, devlet şiddeti, bunları perdeye taşıyan öncü bir isim. Hatta var, Yol filmi Cannes'ta Altın Palmiye almıştı ama Türkiye'de yıllarca yasaklı kalmıştı, değil mi? Evet, çok uzun süre. Filmdeki o replik bile çok anlatıyor aslında. Yasak her yerde ama biz nereye gideceğiz? Bu bile durumu özetliyor sanki. Aynen öyle. Çok güçlü bir ifade. Güneyden sonra özellikle 2000'lerde Bahman Gobadi gibi yönetmenlerle uluslararası alanda yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Onu da Sarhoş Atlar Zamanı veya Kaplumbağalarda Uçar gibi filmleriyle tanıyoruz daha çok. Evet, çok etkileyici filmlerdi onlar. Kesinlikle. Bu filmler genelde sınır bölgelerindeki o zorlu, tekinsiz hayatı anlatıyor. Özellikle çocukların hayatta kalma mücadelesini, mayın tarlaları gibi acı gerçekleri işliyor. Mesela Kaplumbağalarda Uçar'da o replik çok çarpıcıdır. Biz bombaları temizliyoruz çünkü başka işimiz yok. Of, evet hatırladım. Çok ağırdı. Yani o çocukların gerçeğini bundan daha iyi ne anlatabilir ki? Peki bu sinemanın genel olarak temel direkleri ne? Yani sürekli işlenen, öne çıkan temalar neler? O bahsettiğin zihniyet ve direniş hangi ana konular üzerinden ilerliyor? Kaynaklara baktığımızda birkaç ana tema hep karşımıza çıkıyor. İşte zorunlu göç, sürgün hali, devlet şiddeti, asimilasyon çabaları, kimlik arayışı ya da kayıp kimlikler, vatan hasreti, sınırlar tabii ki ve dil üzerinden yürütülen o kültürel direniş meselesi. Sınırlar ve dil. Aynen. Hatta bazı analizler, mesela Soner Sert'in bir çalışması var, orada bu temaları daha net kodlarla ifade ediyor. 3 temel koddan bahsediyor. Vatansızlık, sınır ve ölüm. Vatansızlık, sınır ve ölüm. İlginç bir üçleme. Evet ve bu kodların Kürtlerin tarihsel olarak yaşadığı o bölünmüşlük ve inkar politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Yani sınır derken sadece coğrafi bir çizgiden bahsetmiyoruz. Anladım. Kimlikler arası sınırlar, aidiyet. Aynen öyle. O görünmez duvarlar, geçişsizlikler bunları da kapsıyor. Çok ilginç. Aklıma geldi hemen. Büyük Adam Küçük Aşk filmi. Orada mesela Türkçe bilmeyen küçük bir kız vardı, Hecer. Bir de Kürtçe bilmeyen yaşlı bir yargıç. Dil nasıl hem sınır hem köprü olabilir, onu gösteriyordu. Harika bir örnek, evet. Ya da İki Dil Bir Bavul belgeseli. Kürtçe bilmeyen bir öğretmen, Türkçe bilmeyen öğrenciler. O eğitimdeki dil sorununa, yine o sınır meselesine dokunuyordu. Evet, tam da bunlar işte. Bu örnekler aslında o bahsettiğimiz vatansızlık ya da kültürel sınır kodlarının farklı yansımaları. Dilin kendisi bile bir sınır olabiliyor, değil mi? Sert'in analizine tekrar dönersek, mesela Sarhoş Atlar Zamanındaki o sınırda kaçakçılık yapan çocuklar. Onların hikayesi hem sınır hem de sürekli ensesindeki ölüm koduyla çok net örtüşüyor. Evet, doğru. Ya da Hiner Salim'in 0 Kilometre filmi. Oradaki Ako karakteri, Irak-İran Savaşı, Saddam dönemi baskısı altında bir kimlik bunalımı yaşıyor. Kaçmaya çalışıyor Avrupa'ya, vatanından uzakta. Orada da 3 kod bir arada yani. Aynen, vatansızlık, sınır ve ölüm tehdidi hep bir arada. Filmde çok anlamlı bir diyalog vardı. Ako dağlara bakıp iç geçiriyor, burası Kürdistan diyor, yanındaki Arap şoför hemen sinirlenip Irak de diye bağırıyor. Oo evet, bu bile tek başına Çok anlatıyor değil mi?
O bölünmüşlüğü, kimlik üzerindeki baskıyı özetliyor resmen. Tabii Kazım Öz gibi Bahoz Zer, daha güncel politik mücadelelere odaklanan ya da Hiner Salim'in diğer filmleri gibi Vodka Lemon, trajediyi mizahla yoğuran yönetmenler de var. Hepsi bu kodları kendi üsluplarıyla işliyor aslında. Anlıyorum. Yani anlaşılan o ki kaynaklara göre Kürt sineması sadece film yapmak değil, bir halkın sesini duyurma çabası, tarihini, kimliğini kaydetme mücadelesi. Hani Bahman Gobadi'nin bir sözü vardı ya, bizim sinemamız sesi kısılmış bir halkın çığlığıdır. Sanırım bunu kastediyor. Tam olarak öyle. Bu filmler yaraları gösteriyor, toplumsal belleği canlı tutuyor. Kesinlikle. Tam da bu noktada aslında dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum ben de. Yani kendi vatanında vatansız hissetmek, yok sayılan bir kimliği, kültürü, sanatla, sinemayla görünür kılmaya çalışmak bu ne anlama geliyor sizce? Bu filmler sadece belli bir halkın hikayesini mi anlatıyor, yoksa aslında hepimizin içinde yaşadığı o sınırlar, aidiyet duygusu, ötekiyle kurduğumuz ilişki, bunlar üzerine yeniden düşünmemiz için bir ayna mı tutuyor? Güzel bir soru. Bence bu sorular üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum.